Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar. Bugün sizlerle beraber İslim kebabı yapmak istedim. Hem pratik hem de güzel. Öncelikle birkaç püf noktası var. Öncelikle şu eklediğim suyu önceden pişiriyorum. Bu püf noktalarından bir tanesi. İkincisi de buradaki karışım harcını kebap harcı gibi hazırlıyorum ben. Çok daha lezzetli oluyor. Sizler dilerseniz normal köfte olarak da hazırlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi içerisine galeta ununu ekliyorum. 2 çay bardağı. Baharatlarımı ekliyorum. İçerisinde nanem var, kimyonum var, tuzum var. Birazcık sıvı yağ ekliyorum. Bir tane yumurtam var. Onun haricinde kapya biber eklemiştim biliyorsunuz. Sarımsak, soğanımız var ve köy biberi, yeşil köy biberini eklemiştim. Bunları bir güzel karıştırıyorum. Şöyle tutacak kıvama gelecek kadar hemen, iyice yoğuruyorum. Daha sonradan hazırlık işlemine başlıyorum ki bir yarım saat köfteleri dinlendiriyorum buzdolabında. Çok daha iyi oluyor, bilginiz olsun. Oldukça büyük hazırlamayı tercih ettim ben. Misafir yemeğim de aynı zamanda. Hem, doyurucu olsun hem göze hitap etsin diye. Görmüş olduğunuz gibi böyle köfteleri hazırladım. Şimdi dolaba kalkacaklar bunlar. Bu arada ne yapıyorum? Patlıcanlarımı ince ince kesiyorum ve üzerlerine bir miktar tuz serpebilirsiniz. Hemen şöyle bir güzel kızarttıktan sonra sosun hazırlamasına geçiyorum. Sosun hazırlamasında az bir, sıvı yağ kullanıyorum. Çünkü patlıcanları kızarttıktan sonra ben süzüyorum arkadaşlar. Fazla yağını bekletiyorum. İçerisine tuz, şeker ve karabiber ekliyorum domatesimin içerisine. Daha sonrasında bir miktar salça ilave ettim ve bir miktar su koydum. Bu su oranını sizler dilediğiniz kadar eklersiniz. Bu arada sirkeyi ihmal etmiyoruz. Köftelerimizi de kızartıyoruz. Daha sonradan içerisine evde neyiniz varsa domatesiniz, biberiniz, kaşar peyniriniz bunları kürdan vasıtasıyla ne yapacağız? Görsel şölen olarak hazırlayacağız. Fırında pişireceğim ben bu yemeği. Zaten nereden baksanız %85'i 90'ı pişmiş bir ürün oluyor. Sadece sosla birleşmesini sağlayacağız. Kaşar peyniri kullandım. İlla kaşar peyniri kullanmak zorunda değilsiniz bu arada. Sadece domatesle bile bu çalışmayı yapabilirsiniz ama bu şekilde yaptığınız zaman göze tabii ki daha hoş gözüküyor, daha lezzetli oluyor. Piştikten sonra da görüntüsü bu şekilde. Herkese afiyet olsun. Sizlere kendi mutfağımdan yapmış olduğum yemeklerini paylaşmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere.